Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Allah günlerinizi nurla, kalplerinizi huzurla doldursun. Eski bir mahallede, sokakları insan kalabalığına ve yoksulluğa dar gelen bir yerde bir hikaye yaşanmıştı. Bu mahallede Şule adında küçük bir kız yaşardı. Yaşıtlarına göre cılız bir bedene sahipti. Kimse ne yaşadığını ne de neler çektiğini bilmezdi. Yüzüne gülen, başını okşayan kimse olmazdı. Henüz 7 yaşını bile doldurmadan anne babasını kaybetmiş, sonra da sert mizaçlı bir halanın yanına sığınmıştı. Hala onu evde bir yük gibi görür, küçük bir köşede yatmasına izin verirdi. Şule herkes uyanmadan kalkar, evi çekip çevirir, bağırışlara ve hakaretlere katlanmak zorunda kalırdı. Geceleri eline iplik ve iğne alır, mahalledeki bir çocuk için elbise, bir kadın için parça parça kumaş dikerdi. Kazandığını halasına uzatır, yüzünde küçük bir tebessümle teşekkür ederdi. Çünkü evde kalmasına izin verilmişti. İğneyi kumaşa her batırışında içindeki ahları da dikerdi. İçinden ise hep aynı duayı ederdi. Allah'ım, beni kimseye yük etme. Şule büyüdü ama oyun nedir, kahkaha nedir bilmedi. Onun dünyası kumaş, iğne ve loş bir fenerin çevresinde dönüyordu. Dikişin inceliklerini yaşlı ve merhametli bir kadından öğrendi. Bunu meslek edinmekten çok, çaresiz kalmamak için yaptı. Belki böylece halasının tavrı değişir diye umdu. Her ilmekte suskunluğunu omzuna biraz daha yük oluyordu. Yaralarını gizledi. Bunu ancak acıyı sabırla taşıyanlar anlayabilirdi. Geceleri zihninde tek bir soru dolaşırdı. Bir gün kendi yuvam olacak mı? Ertesi sabah kapı çalındı. Kapıda koyu renk sarık takmış, ağırbaşlı bir adam vardı. Yanında da 20'lerine yeni varmış, yüzünde ciddiyet taşıyan bir genç duruyordu. Gencin adı Abdullah'tı. Pazara yeni açılmış bir tüccardı. İçeri buyur edildiler. Halanın eşiyle oturdular. Kısa hal hatırdan sonra yaşlı adam söze girdi ve Abdullah'ın dayısı olduğunu söyleyerek "Oğlumuz bir yuva kurmak istiyor." dedi. "Yetim kızınızın ahlakını, çalışkanlığını duyduk. Onu Allah'ın izniyle istemeye geldik." Hala duyduklarına önce inanamadı. Yıllardır bir yük gibi gördüğü kızın şimdi talibi vardı. Bunun beklediği bir kurtuluş mu yoksa hiç ummadığı karlı bir fırsat mı olduğunu kendi içinde tarttı. Ama cevabı hemen bulamadı. Şule ise olan biteni ilk anda anlamadı. Odasında sessizce oturuyor, kapının ardından gelen fısıltıları dinliyordu. Halanın yüzünde beliren ifadeleri gördü. O bakışlar normalde merhamet bilmezdi. Bugünse şefkati andırıyordu. Ama samimi değildi. Saatler sonra hala onu çağırdı. Alışık olmadığı bir tonla konuştu. "Şule, sana görücü geldi." Şule şaşırdı. Sesini çıkarmadı. Sonra neredeyse fısıltıyla "Bana mı?" diye sordu. Hala gülerek "Evde senden başka bekar kız mı var?" dedi. Birkaç gün sonra Abdullah ailesiyle birlikte tekrar geldi. Odanın karşı tarafına oturdu. Şule gözlerini pek kaldırmadı ama Abdullah'ın halaya söylediği bir cümle kulaklarında yankılandı. "Ben ne güzellik isterim ne de soy sop. Namazında, niyazında sadık bir eş isterim. Şule'de de bunlar var çok şükür." Bu sözler Şule'nin içine serinlik gibi indi. İlk kez biri ondan bir şey istemiyor, onu olduğu haliyle kabul ediyordu. Hala, konuşulan başlık parası miktarını duyunca hiç tereddüt etmedi. Bu para borçları kapatmaya yetecekti. Kızın geleceğini, damadın niyetini düşünmedi. Zihninde sadece rakamlar dolaştı. Alınacakları sıraladı, hesaplar yaptı ve cevabını verdi. Böylece Şule'nin nişanı sessizce yapıldı. Ortada büyük bir sevinç yoktu. Şule de bu duruma çok sevinemedi. Ama yıllarca çektiği eziyetten sonra Allah'ın önüne bir kapı açtığını hissediyordu. O gece odasına çekildi. Yastığına düşen yaşlar sessizdi. Sevinçten mi yoksa kırgınlıktan mı ağladığını kendi de bilmiyordu. Belki de ilk kez birinin onu istediğini duymanın ağırlığıydı bu. Evde davul çalınmadı, kadınlar toplanmadı, tebrikler yapılmadı. Ne dualar edildi ne de kahkahalar duyuldu. Sadece halanın yüzünde soluk bir ifade vardı. Arada bir paradan söz ediliyordu. Düğün için yapılacak masraflar bir kağıda yazıldı. Düğün için birkaç hafta sonrası kararlaştırıldı. Şule hiçbir şey istemedi. Ne altın istendi ne de gösterişli bir gelinlik.
Ortada hatırlanacak bir eğlence de yoktu. Şule'nin halasından tek bir isteği oldu. "İzin verirsen gelinliğimi kendim dikmek istiyorum." Hala başını soğuk bir ifadeyle salladı. "Ne istersen yap," dedi. "Ama masraf çıkarma." Şule bir yıldır sakladığı beyaz bir kumaşı çıkardı. Gösterişli değildi ama dokusu yumuşaktı. Sanki süsü sadece edebinden ibaret olan bu genç kızın sırrını içinde tutuyordu. Geceler boyunca lambanın yanında oturdu. Dikerken aslında hayalini de ilmek ilmek kurdu. Her dikiş bir dua, her kat bir sessiz dilekti. Bu evlilik onun için yeni bir sıkıntı değil, bir çıkış yolu olsun istiyordu. Kimseye bir şey anlatmadı, kimseden akıl istemedi. Elindeki kumaşa her baktığında kendi kendine, "Bu sadece bir elbise değil," derdi. "Benim kurmaya çalıştığım hayat." Elinde yalnızca emeği, sabrı ve Allah'a olan inancı vardı. Odasının köşesindeki çatlak aynanın karşısında bazen durur, içinden sorardı. "Mutlu olacak mıyım? Beni gerçekten beğendi mi? Yoksa yoksulluğumu ve kimsesizliğimi görüp zayıf mı sandı?" Bu sorular geceleri zihninden geçerken namazı daha da sıklaştı. Seccadesine kapanıp uzun uzun dua ederdi. "Allah'ım, eğer bu işte benim için hayır varsa yolumu kolaylaştır. Yoksa beni incitmeden uzaklaştır." Son ilmeği eteğin ucuna attığı an, Şule yıllar sonra ilk kez gülümsedi. "Bitti," dedi kendi kendine. "Bu eve başkasının aldığı bir şeyle değil, kendi diktiğim gelinlikle gireceğim. Kalbim de bana ait olacak." O an bilmiyordu. Bu elbisenin unutamayacağı bir acıya tanıklık edeceğini ve akıllara durgunluk verecek bir hikayenin başlangıcı olacağını. Nişandan sonraki günlerde halasının tavırları değişti. Eskisi gibi bağırmıyor, her sabah onu işe koşturmuyordu. Bulaşıkları yıkaması için bu kez kendi küçük kızını gönderiyor, Şule'ye de "Sen artık gelinsin, ellerin yorulmasın," diyordu. İlk kez önüne ayrı bir tabak koydu. Temiz, sıcak bir yemek. Şule bunu sessizce kabul etti. İçinde bir şeyler seziyordu ama adını koyamıyordu. O gün Şule bir ilki daha yaşadı. Halası ona daha önce hiç söylemediği bir söz söyledi. "Otur biraz dinlen, artık istenen bir kadın oldun." Şule bu ilginin merhamet olduğunu sandı. Yıllardır kapalı duran bir kapının ansızın açıldığını sandı. Oysa gördüğü gülümsemenin ustalıkla takılmış bir maske olduğunu bilmiyordu. Tıpkı kendi elleriyle diktiği elbise gibi bu gülüş de özenle hazırlanmıştı. Halası elinde kağıt kalemle hesap kitap yapıyordu. Abdullah'ın verdiği başlık parasıyla evin masraflarını karşılaştırıyor, kocasına dönüp "Bugün evlenirse borçlarımız kapanır," diyordu. "Kızımıza kumaş alırız, belki kapıyı da tamir ettiririz." Ona "Şule'yi seviyor musun, onun için mutlu musun?" diye soranlara hiç duraksamadan "Bana faydası dokunanı severim," diye cevap verirdi. Şule bugüne kadar işime yaradı, düğününde de daha çok yarayacak. Onun gözünde Şule gelin olan bir genç kız değil, iyi değerlendirilmiş bir kazançtı. Evden çıkmadan önce son kez gelir getiren bir şeydi. Ne kalbinde bir acıma vardı, ne de aklından Şule'nin yarını geçti. Bu evlilik yürümezse ne olur, Şule ne yaşar, bunları düşünmedi. Yetim kız onun için tek bir anlama geliyordu: geçim yolu. Derken beklenen gün geldi. Şule bugünü uzun zamandır hayal etmişti. Belki onun için mütevazi bir hayat başlardı ama içinde saygı olurdu, sığınılacak bir yuva olurdu. Uzun süredir kendini ait hissetmediği bir evden çıkacak, kalbinin barınabileceği bir yere gidecekti. Sabah erkenden kalktı. Kendi elleriyle diktiği beyaz gelinliği giydi. Gösterişli değildi, parıltısı yoktu ama temizdi, düzgündü. Onun halini andırıyordu. Eski aynanın karşısında durdu, saçlarını örtüsünün altına toparladı, sonra içinden sessizce "Allah'ım," dedi, "beni bir daha kimseye yük etme." Avluda mahalleden birkaç yoksul kadın toplanmıştı. Şarkı söylemeye değil, geleneğe uymaya gelmişlerdi. Gelini evinden alıp kocasının evine götürmek için. Halası ise üzerindeki yeni elbiseyle ortalıkta dolaşıyor, başı dik, yüzü memnuniyetle gülümsüyordu. O gün herkesin niyeti bambaşkaydı. Halanın üzerindeki yeni elbise, Şule'nin başlık parasından ayrılan parayla alınmıştı.
İnsanlara havayla sırıtıp duruyordu. Ne anlama geldiğini yalnızca kendisi biliyordu. Ardından gösterişsiz bir gelin alayı yola çıktı. Ne davul vardı ne de havaya atılan paralar. Dar sokaklardan sessiz adımlarla yürüdüler, arada birkaç iyi niyetli komşunun dudaklarından dökülen dualar duyuldu. Kısa süre sonra Abdullah'ın evine vardılar. Mahallenin başında orta halli bir evdi bu. Kapısının üzerinde eski taş bir kemer vardı. Solmuş süsleri geçmişten kalma bir zamana işaret ediyordu. Hala öne geçti, Şule'nin elini sıkıca tuttu. Gülümsemesi yüzünden hiç eksilmedi. Oysa karşılarında duran kapı, sandıkları gibi bir karşılamaya değil, bambaşka bir şeye açılacaktı. Kapı birden açıldı. İçeriden 50'li yaşlarda bir kadın çıktı. Yüz hatları keskin, bakışları öfkeyle doluydu. Bu Abdullah'ın annesiydi. Elini havaya kaldırdı, sesi bütün sokağı titretti. "Durun, kimsiniz siz?" Hala yapmacık bir saygıyla, "Biz gelinin ailesiyiz, Şule'yi getirdik," konuşulduğu gibi. "Bu gece düğün günü." Kadının cevabı sert oldu. Sözleri birbiri ardına savruldu. "Kim demiş fakirlerin bizim eve gelin getireceğini? Kim söylemiş soyu sopu belli olmayanın kapımızdan içeri gireceğini? Oğlum kandırılmış ama ben buna izin vermem." Sokakta insanlar toplanmaya başladı. Şule'nin yüzü dondu. Her şey durdu sanki. Adımlar, sesler, kalbinin atışı. Önce yere baktı, sonra halasına çevirdi gözlerini. Halası şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama hemen toparlandı. Şule'nin kolundan tutup onu kapıdan kendine doğru hızla çekti, uzanan elini indirdi ve kulağına eğilip "Sana demedim mi?" dedi. "Haddini bil, burası fakirlerin gireceği yer değil." O anda Şule'nin başı dönmeye başladı. Etrafı bulanıklaştı, sesler birbirine karıştı, sonra hepsi birden sustu. Dizlerinin bağı çözüldü ve yere yığıldı. İnsanlar şaşkınlıkla bağırdı. Komşulardan biri, "Kız bayıldı," diye seslendi. Kimi Şule'ye koştu, kimi öfkeyle damadın annesine çıkıştı. Ama Abdullah'ın annesi kapıyı sertçe kapattı. Tahta kapının kapanma sesi, sokağın ortasında ağır bir yankı gibi duyuldu. Komşu kadınlar Şule'yi incitmemeye çalışarak kucakladılar, yeniden halasının evine götürdüler. Yüzüne su serptiler, kendine getirmeye uğraştılar. Uzun bir sessizlikten sonra Şule gözlerini yavaş yavaş açtı. Ama kendine gelir gelmez sağ elinde tuhaf bir ağırlık hissetti. Elini oynatmak istedi, olmadı. Bir daha denedi, yine kıpırdamadı. Gözleri büyüdü, sesi titreyerek "Elim," dedi. "Elimi oynatamıyorum." Halası uzaktan baktı, yüzünde ne şaşkınlık vardı ne de acıma. Yanına yaklaştı, Şule'nin eline şöyle bir baktı, ardından daha da soğuk bir sesle "Demek artık elin de kırıldı," dedi. O söz odanın içinde asılı kaldı. Birkaç dakika kimse konuşmadı. Sonra hala küçük bir bohça hazırladı, içine Şule'nin birkaç parça eşyasını koydu, bohçayı Şule'nin kucağına fırlattı, kapıyı açtı ve dışarıyı göstererek "Al bunları git," dedi. "Artık işe yaramazsın. Ne çalışırsın ne dikiş tutarsın." Ardından aynı gaddarlıkla "Çık," diye ekledi. Şule hala beyaz gelinliğinin içindeydi. Yüzü bembeyazdı. Sağ elini hareket ettiremiyordu. Gözleri doluydu ama yaşlar akmıyordu. İçi yanıyor ama gururu ağlamasına engel oluyordu. Halası kapıyı yüzüne kapattı. Bir anda Şule evle sokak arasında nereye ait olduğunu bilmeden öylece kala kaldı. Ne olduğunu anlayamıyordu. Gidecek bir yeri yoktu. Sokağın ucuna doğru yürümeye başladı. Adımları yavaştı. Bir elinde küçük bohçası vardı, öbür elinde ise hiçbir şey. Sağ kolu aşağı sarkmıştı. Sanki artık ona ait değildi. İnsanlar bakıyordu. Kimi gözlerini kaçırıyordu, kimi hiç çekinmeden süzüyordu. Çocuklar fısıldaşıyordu. "Yazık, düğün gününde başına gelenlere bak." Bazıları, "Şoktan eli tutmaz olmuş," diyordu. Şule hiçbirini duymak istemedi. Dedikodulara kulaklarını kapayıp yürümeye devam etti. Gelinliği çamurdan, tozdan simsiyah olmuştu. Bohçasını sallaya sallaya ilerledi. Kalbinde öfke yoktu. Yerinde kocaman bir boşluk vardı.
Sanki bir şey çekilip alınmış, geriye sadece hissizlik bırakılmıştı. Kalbi artık yalnızca acıyla atıyordu. Birkaç kapının önünde durdu. Eski bir komşunun evine baktı. Evde kızları vardı. Kapıyı açmayacaklarını biliyordu. Yaşlı terziyi düşündü ama onun da aylar önce vefat ettiğini hatırladı. Gidecek bir yer kalmamıştı. Önünde tek bir yol vardı, cami. Kapıları kapalıydı, gece çoktan çökmüştü. Ama eşiği temizdi, üstü örtülüydü. Allah'a en yakın olduğu yer gibiydi. Oraya oturdu. Küçük bohçasını yanına koydu, sırtını duvara yasladı, hırkasını üzerine çekti. Sonra sessizce ağladı. Öyle bir ağlayıştı ki ne sesi çıktı ne de gören oldu. Gözyaşları arasından fısıldadı. Allah'ım, senden başka sığınacak kimsem yok. Beni duyan yalnızca sensin. Beni bu hale düşürenleri sana havale ediyorum. Sen mazlumun gözyaşını yerde koymazsın. Ardından gözlerini kapattı. O gece caminin kapısının eşiğinde uykuya daldı ve farkında olmadan yeni bir başlangıç yaptı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Ayak sesleriyle irkildi. Gözlerini açtığında gökyüzü griydi. Sessiz, ağır ve soğuk. Altındaki taş ona insanlardan daha yakın geliyordu. Yavaşça doğruldu. Sırtı tutulmuştu, bedeni titriyordu. Sağ elini hala hareket ettiremiyordu. Ne acı veriyordu ne de kımıldıyordu. Cami kapalıydı. İnsanlar yanından geçip gidiyordu. Kimi acıyarak baktı, kimi dönüp bakmadı bile. Kimse durup, "Kimsin, neden burada yatıyorsun?" diye sormadı. Gelinlik içinde sokakta kalmış bir kız görmek artık kimseyi şaşırtmıyordu. Şule bohçasını sol eliyle toparladı, yavaş adımlarla yürümeye başladı. Bildiği sokaklardan geçti ama her şey sanki yabancıydı. Sanki şehir onu tanımaz olmuştu. Kapı kapı dolaştı, yardım istemek için değil, başını sokacak bir yer bulmak için. Çarşıda yüzüne gülen insanlar pencerelerini daha o yaklaşmadan kapattı. Şule tek başına yürüdü. İçinde dönüp duran tek bir soru vardı. Ben şimdi ne yapacağım? Herkes benden kaçıyor. Açlıktan karnı ağrıyor, utancından beli bükülüyordu. Buna rağmen kimseden bir şey istemedi. Beyaz şalının altına duygularını gizledi, kimsenin duymadığı bir sesle Rabbine yalvarıyordu. Attığı her adımda kulaklarında aynı sözler dönüp duruyordu. Halanın "Artık bir işe yaramazsın" diyen sesi, damadın annesinin "Soyu sopu belli olmayanı evime almam" diye bağırışı ve hepsinden ağır olanı Abdullah'ın suskunluğu. Ne bir savunma vardı o suskunlukta, ne bir adım, ne de bir özür. Yorgunluğu dayanılmaz hale gelince eski bir dükkanın merdivenlerine oturdu. Gözlerini kapattı. Tam o sırada bir kadın sesi duydu. Sakin ve tanıdıktı. "Şule, Yasemin'in kızı Şule sen misin?" Gözlerini açtığında 50'li yaşlarda bir kadın gördü. Yüzü kibardı, bakışları sıcaktı. Acıyı tanıyan gözlerdi bunlar. Üzerinde sade bir elbisesi vardı, elinde ise otlarla dolu bir sepet taşıyordu. Limon ve nane kokusu etrafa yayılıyordu. Kadın kendini tanıttı. "Beni tanımadın mı?" dedi. "Benim adım Dudu. Annem benim arkadaşımdı." Şule şaşkınlıkla baktı, konuşamadı. Dudu gülümsedi, elini uzattı. "Kalk" dedi. "Benim evime gidelim. Kapısı kalbi kırılanlara açıktır." Şule tereddütle ayağa kalktı. Sanki her adımda yük oluyormuş gibi çekinerek onunla yürüdü. Girdikleri ev mütevazi bir evdi. Duvarları topraktandı, ahşap raflarda kurutulmuş otlar diziliydi. Küçük torbalar, şişeler, kaseler. Her yerden nane, lavanta ve kurutulmuş çiçek kokuları yükseliyordu. Dudu kapıyı usulca kapatırken, "Evim biraz küçüktür" dedi. "Eşyalarım da eski ama bize yeter, merak etme." Şule'yi temiz bir divanın üzerine oturttu. Pencerenin yanına aldı. Elinde sıcak bir çay vardı. Limon yaprağı ve anasonla demlenmişti. Sonra karşısına oturdu. Yüzüne dikkatle baktı. Uykusuzluk, hayal kırıklığı ve yılların acısı yüzüne sinmişti. Dudu yavaşça sordu. "Elin ne zamandır böyle?"
Şule gözlerini yere indirdi, sesi güçlükle çıktı. Kovulduğum andan beri. O gece Dudu, Şule'nin hiçbir şey anlatmasına gerek kalmadan her şeyi anladı. Hikaye onun gözlerindeydi. Şikayet etmeyen ama için için yanan gözlerdi bunlar. Sessizce kalktı, zeytinyağıyla hazırlanmış ılık bezler getirdi. Şule'nin sağ kolunu incitmeden ovmaya başladı. Sonra küçük bir sandıktan çıkardığı yaprakları koluna sardı. "Bunlar nadir otlar," dedi. "Bana veren kişi, toprağın her derdine bir çare, gecenin de kırılan her kalbe bir duası vardır," derdi. "İnşallah faydasını görürsün." Şule tutamadı kendini. Gözlerinden yaşlar sessizce aktı. Sesi titreyerek konuştu. "Garip değil mi? Kanımdan olan beni kapı dışarı etti. Sen ise kim olduğumu bile sormadan yanına aldın." Dudu yaklaştı, başını okşadı. "Merhamet yoksa kan bağı ne işe yarar?" dedi sakin bir sesle. "Merhamet, Allah'ın dilediği kalbe koyduğu bir şeydir. Hem sen beni hatırlamadın ama elime doğdun kızım," dedi. O gece Şule, küçük ama sıcak bir odada uyudu. Yıllar sonra ilk kez halasına duyduğu korku olmadan, aşağılanma endişesi taşımadan gözlerini kapattı. Kimsenin emeğini elinden almayacağını bilerek uyudu. Otların kokusu ciğerlerine doldu. Yastığa düşen tek damla yaş şükürdendi. Dudu görmedi. Günler geçti, haftalar geçti. Şule hala Dudu'nun evindeydi. Bir şey istemiyor, yakınmıyor, az konuşuyordu. Her sabah Dudu ona bitkilerden hazırladığı içeceği getiriyor, kolunu sabırla ovuyor, bildiği şifa ayetlerini okuyordu. "Bir anda iyileşemezsin, kendini zorlama," derdi. "Şifa da rızık gibidir, vakti gelince gelir." Şule sessizce dinler, söyleneni yapardı. Ama her kolunu oynatmaya çalıştığında ve yine olmadığında yüreği sıkışıyordu. Yaşlar göz pınarlarında birikiyor, orada kalıyordu. Akmaya cesaret edemiyordu. Kendini yük gibi hissediyordu. Karşılık veremeyen bir misafir, ne kendine ne başkasına faydası dokunmayan biri gibi. İçindeki bu ağırlık gün geçtikçe daha da büyüyordu. Bütün bu haline rağmen karşısında hep gülümseyen bir kadın vardı. Bir gece Şule sessizce küçük bohçasını topladı, eski hırkasını giydi ve çıkmaya niyetlendi. Tam kapıya yönelmişti ki Dudu onu fark etti. Yumuşak bir sesle durdurdu. "Nereye?" diye sordu. Şule'nin sesi kırgındı. "Sana yük oldum," dedi. "Ne param var, ne işim. Sana yardım edecek bir elim bile yok. Kapını çalmadım, kendimi burada buldum. Ne olur bırak gideyim." Dudu uzun uzun baktı ona. Sonra yaklaştı, sağlam elinden tuttu, birlikte yere oturdular. Sesini yükseltmeden konuştu. "Bir çiçek bir toprakta soldu diye onu söküp atmazsın, değil mi?" dedi. "Su verirsin, yeniden yeşersin diye beklersin. Sen ölmedin Şule, yalnızca incindin." Ardından kararlı bir tonla ekledi. "Elin, kalbin ve ruhun iyileşene kadar burada kalacaksın." Şule tutamadı kendini, ağladı. Bu ağlayışın ne olduğunu kendisi bile bilmiyordu. Utanç vardı içinde, minnet vardı, bir de uzun zamandır tanımadığı bir rahatlama. Yüzünü sol eliyle kapatıp, "Nasıl olur?" dedi. "Beni hiç tanımayan biri sahip çıkıyor da, kendi kanımdan olan beni kapı dışarı ediyor." Dudu sakince cevap verdi. "Kalpler imanla doluysa soy-sop sormaz." O gece Şule uyuyamadı. Canı yanıyordu ama yalnız değildi. Bu çatı altında kendini güvende hissetti. Evde loş bir ışık vardı. İçini ısıtan bir huzur ve her sabah duyduğu o ses. "Elin biraz kıpırdadı bugün. Bu bir işaret. Sabret." Geceleri ise kalbi ona fısıldıyordu. "Eğer Allah beni buraya getirdiyse demek ki doğru yerdeyim." Derken bir sabah, hava sakindi. Dudu her zamanki gibi kolunu ılık yağla ovuyordu. O sırada Şule, orta parmağının ucunda hafif bir sızı hissetti. Çok zayıftı ama gerçekti. Gözlerini eline dikti. Bir parmak kıpırdadı. Ardından bir diğeri. Şule nefesini tuttu. Eli yavaş da olsa iyileşmeye başlamıştı. Şule buna inanamadı. Ağladı ama bu kez acıdan değil, içinde ürpertiyle karışmış bir sevinçten doldu. Olduğu yere çöktü, kilimin üzerine kapandı. Gözyaşları dökülürken, "Allah'ım,
diye fısıldadı. "Bu bana senden gelen bir umut. Onu boşa çıkarmayacağım." O günden sonra saatlerini çalışmaya ayırdı. Sağ eliyle bir şey tutmaya uğraştı, bazen bir fincanı kavradı, elinden düştü. Bazen ipi yakalamaya çalıştı, parmaklarının arasından kayıp gitti. Ama vazgeçmedi. Her gece kendine aynı sözü verdi. "Elim iyileşirse ben de kendime döneceğim." Bir akşam evin köşesinde sessizce oturdu. Bohçasından yıllardır sakladığı eski bir iğneyi çıkardı. Yanına renk renk iplikleri koydu. Önüne eski bir bez parçası aldı. İlk ilmeği atmak istedi. Eli titredi. Sonra duruldu. İğne kumaşa girdi, zaman sanki bir anlığına durdu. Şule gözlerini kaldırıp Dudu'ya baktı, şaşkınlıkla "Yaptım," dedi. Dudu bir anne gülümsemesiyle karşılık verdi. "Sana demedim mi?" dedi. "Elin iyileşti bak. Çünkü Allah'a inanmayı bırakmadın." O ilmek sıradan bir dikiş değildi. Şule'nin geri dönüşünün ilk adımıydı. İçinden gelen küçük ama net bir ses, "Hala hayattasın," diyordu. "Söndürme bunu." O günden sonra iğneyi elinden bırakmadı. Saatlerce çalıştı. Yanlış yaptı, söktü, yeniden yaptı. Her denemede şunu kanıtladı: kırılmamıştı, sadece eğilmişti, sonra da doğrulmuştu. Her yeni ilmekte kendinden bir parça buldu. Belki eskisini geri almıyordu ama daha sağlam bir halini kuruyordu. Dikiş dikmiyor, sabrı öğreniyordu. Yaralarını bir bir sarıyor, acılarını renkli ipler gizliyordu. Bunu ancak ezilen bilir, ancak yaşayan anlar. Önce caminin yakınında yaşayan yetim bir kız için küçük bir elbise dikti. Sonra çarşıya gidemeyen yoksul dul kadın için başka bir parça. Hiçbir karşılık almadı. "Yeter ki," dedi, "Allah elimdeki bereketi eksiltmesin." Haber yavaş yavaş yayıldı. "Şule mi?" dediler. "Hani düğün günü kapıdan çevrilen kız." Başkası cevap verdi. "Evet o, eli iyileşmiş, kalbi de." Zamanla kadınlar Dudu'nun evine daha sık uğramaya başladı. Kimi bir elbise istiyor, kimi küçük bir nakış. İş her geçen gün artıyordu. Bir akşam Dudu Şule'ye dönüp, "Artık vakti geldi," dedi. "Kendine bir dükkan açmalısın, insanlar seni arıyor." Şule önce çekindi. Elinde hala çok az para vardı. Ama uzun uzun düşündü, sonra sessizce, "Bir adımla başlar her şey," dedi. Kısa süre sonra pazarın küçük bir köşesini kiraladı. Eskiden depo olarak kullanılan, yıllardır boş duran bir yerdi. Temizledi, toparladı. Eski masaları el birliğiyle taşıdılar. Kapıyı açtığı gün insanlar birer birer gelmeye başladı. Fiyatlar yüksek değildi, kumaşlar gösterişli sayılmazdı. Ama her parçada emek vardı, içtenlik vardı. Dikişler sanki birer dua gibiydi. İş tuttu. Önce bir parça satıldı, sonra bir diğeri. Kirasını alnının teriyle ödedi. Azar azar birikim yapmaya başladı. Aylar geçti, dükkanı büyüttü. Ardından kendisi gibi yetim büyümüş birkaç genç kızı yanına aldı. Biri her gece annesini anıp ağlıyordu, diğeri pazardan arta kalan kumaşları arıyordu. Hepsini bir araya topladı ve açıkça söyledi. "Sizden tek isteğim dürüstlük, özen ve dua." Sabahları pazar esnafı artık biliyordu. Bu dükkanda yalnızca elbise satılmazdı. Burada her ilmekle birlikte bir insanın onuru da ayağa kaldırılırdı. Zamanla Şule küçük bir ev aldı. Dudu'yu da yanına aldı. İnsanların içinde "Bu ev önce senin," dedi. "Ben sokakta kaldığımda bana kapını açan sendin." Dudu'yu dükkana ortak etti. Kazancı paylaştı. Kendine, ihtiyacı olandan fazlasını ayırmadı. Hep aynı sözü tekrar ederdi. "Açlığı tattım. Ne kendim bir daha yaşamak isterim, ne de yanımdakilere yaşatırım." O gün çarşı her zamanki gibiydi. Güneş tepede, tezgahlar kalabalık, baharat kokuları havadaydı. Ama o dükkanın önünden geçen herkes başka bir şey daha hissediyordu. Emeğin ve onurun kokusunu. Çarşının sesi her zamanki gibiydi. Geçip gidenlerin ayak sesleri, satıcıların bağırışları, sıradan bir günün uğultusu birbirine karışıyordu. Ama o gün yaşananlar sıradan değildi. Kalabalığın arasından yaşlı bir kadın çıktı. Yüzü örtülüydü. Adımları ağırdı, beli bükülmüştü. Üzerindeki elbiseler solgun ve tozluydu. Sanki nereye gittiğini bilmeden yürüyordu.
Gölgede kalmak ister gibi başını eğmişti, geçmişinden saklanır hali vardı. Yavaş yavaş Şule'nin dükkanına yaklaştı, kaldırımın kenarına oturdu. Nefesi kesik kesikti. Birileri fısıldadı. Bu kadın Abdullah'ın annesi değil mi? İnsanlar dönüp baktı. Gözlerinde şaşkınlık vardı. Evet, oydu. Bir zamanlar Şule'yi düğün günü kapıdan çeviren kadın. Ama şimdi neden buradaydı, bu halde? Haber kısa sürede yayıldı. Dükkanın içinde Dudu perde aralığından olan biteni izliyordu. Sonra yanındaki kızlardan birine eğilip alçak sesle "Git, o kadını içeri al," dedi. "Sokakta bırakma." Bir süre sonra Abdullah'ın annesi dükkana girdi. Başını kaldırmıyordu. Göz göze gelmeye cesareti yoktu. Küçük bir tabureye oturdu. Sessizlik çöktü. Sonunda gözlerini kaldırdı. Karşısında Şule duruyordu. Zaman ağırlaştı. Yaşlı kadın bir an durdu, sonra kırgın bir sesle "Sen, o gün kapıdan çevirdiğim kız sen misin?" Şule ona uzun uzun baktı. Bakışında öfke yoktu, alay yoktu. Sadece kararlı bir duruş vardı. Geçmişte kalmış bir zamana bakar gibiydi. "Evet," dedi sakin bir sesle. "Benim." Ardından ekledi. "Unutmadım. Ama düşene de bir tekme vurmam. Çünkü bir zamanlar ben de sokakta kalmıştım." Bu sözlerle kadın çözüldü. Hıçkırıklara boğuldu. Kendisi böyle bir karşılık beklemiyordu. Bir zamanlar onurunu ayaklar altına aldığı birinden böylesi bir tutum görmek aklını karıştırmıştı. Sesi titreyerek fısıldadı. "Biliyor musun, o geceden beri doğru dürüst uyuyamadım." Şule bir şey demedi, sadece dinledi. Yaşlı kadın içindeki yükü boşaltmak ister gibi konuşmaya devam etti. Sesi pişmanlıkla bükülmüştü. "O gün oğlumu koruduğumu sandım, adını koruduğumu sandım," diye devam etti yaşlı kadın. "Seni o gün yetim diye küçümserken aslında kendimi kandırıyordum. Dayandığım soy da, güvendiğim para da içi boş şeylermiş." Derin bir nefes aldı, elini göğsüne götürdü. "Oğlumu zengin bir tüccarın kızı olan Hatice ile evlendirmek istedim. Evlendiler ama o evlilikle birlikte ben yavaş yavaş silindim. Gelinim beni bir an bile istemedi. Hizmetçilerin yanında küçümsedi, her odaya girdiğimde yüzünü çevirdi." Sesi boğazında düğümlendi. Bir süre durdu, sonra gözyaşlarıyla "Sonunda beni evden kovdu," dedi. "Bu evde ya ben olurum ya sen." Şule başını kaldırdı ama konuşmadı. Yaşlı kadın yılların suskunluğunu döker gibi devam etti. "Abdullah, oğlum," tek kelime etmedi. Sustu. Yüzünü çevirdi. Dayanamayıp konuşmak istediğimde bana soğukça "Onun babası çarşıya hükmediyor, işimi tehlikeye atamam," dedi. Kısa, acı bir gülüş çıktı ağzından. "Ne kadar ağırmış," dedi. "Dayanak sandığın elin seni itmesi." Sadece üzerindeki elbiseyle çıktığını, sanki hiç yaşamamış gibi kapı dışarı edildiğini anlattı. Akrabaların evlerine gittiğini, kapıların bir bir kapandığını. "Bir anda kendimi çarşıda buldum," dedi. "Açtım, yalnızdım. Kimsenin tanımadığı bir duvarın gölgesini aradım." Başını eğdi, hıçkırarak ağladı. Bu, yaşlıların sessiz ağlayışı değil, geç fark edilen bir haksızlığın içten kopuşuydu. Dudu onu kolundan tutup Şule'nin evine götürdü. Su verdi, üzerine bir şey örttü. Şule ise dükkanın bir köşesine geçti. Defteri açtı. Tarihin altına şunu yazdı: "Bugün beni kapıdan çeviren kadın geldi. Bir zamanlar kaldırımda durduğum yerde oturdu. Ona git demedim, otur dedim. Çünkü onur iyileştiğinde böyle davranır." Çarşının karşı tarafında bir zamanlar Abdullah'ın dükkanının tabelası asılıydı. Yıllar önce ışıl ışıl parlayan o yer şimdi toz içindeydi. Kapısı kapalıydı. Uzun zamandır açılmadığı belliydi. Aylar geçti. Perdeler kapalı kaldı. Kayıplar üst üste geldi. Abdullah, büyük tüccarın kızı Hatice ile evlendiğinde yükseldiğini sanmıştı. Oysa bir kalbi kırarak, annesinin kapı dışarı edilmesine sessiz kalarak çıktığı yolun sonu baştan belliydi. İnsan, vicdanını geride bırakıp yürürse, düşeceği yeri ilk anda göremez. Başlarda pazarda neşeyle dolaşıyor, kendinden emin konuşuyordu. Ama evin içinde işler değişti. Hatice, masraflar konusunda tartıştığında gizli bir tehdit savururdu. "Sesini yükseltirsen babama söylerim." Babası da her fırsatta ona bunu hatırlatırdı. "Unutma, işin benim sayemde ayakta duruyor."
Abdullah susardı. Sustukça küçüldü. Kendini göstermek istediği her adımda daha fazlasını kaybetti. Hatice dükkana karıştı. Düzeni değiştirdi, kimsenin kabul etmediği fiyatlar koydu. Parayı süse, gösterişe, hizmetçilere harcadı. Borçlar birikti. Ardından hakaret başladı. Hizmetçilerin önünde bağırıp çağırıyor, babam olmasa kim yüzüne bakardı diyordu. Abdullah karşı çıkmaya kalktığında bu kez hem evliliği hem işi sarsıldı. Bir akşam eve döndüğünde Hatice yoktu. Eşyaları alıp gitmişti. Masada kısa bir not vardı. Değer bilmeyen elindekini kaybeder. Peşinden gitti. Kapıyı açan hizmetçi, "Beyefendi sizi görmek istemiyor," dedi. Bu, nimetin kıymetini bilmeyenin payı. Kapı yüzüne kapandı. Abdullah oradan başı önde eğik çıktı. Ardından dükkanına yöneldi ama artık orası da elinden gitmişti. Borç karşılığı tutulmuştu. Kalanı sattı, gücü yettiğince ödedi. Sonra pazarın içinde dolaşmaya başladı. Ne eski tüccardı artık, ne bir eş, ne de annesine sahip çıkabilmiş bir evlattı. Bir akşamüstü Şule dükkanın bir köşesinde oturmuş, çalışan kızlara göz kulak oluyordu. Dudu nakışlı kumaşları düzenliyor, arada bir onlarla gülüyordu. Tam o sırada kapıda biri belirdi. Yüzü solgundu, bakışları yorgundu, üzerindeki elbiseler eskiydi. Abdullah'tı bu. İçeri girmeye cesaret edemedi. Eşikte durdu, dükkana baktı, düzenine, çalışan kızlara, sessiz telaşına, sonra başını kaldırdı. Şule'yi gördü. Oturduğu yerden sakin ve dimdik duruyordu. O an Abdullah için zaman durdu. Şule sakin duruyordu. Ne yaklaştı ne de yerinden oynadı. Abdullah ise kapının önünde çakılı kalmış gibiydi. Sonra dükkanda çalışan gençlerden birine eğilip alçak sesle "Söyle," dedi. "Sadece özür dilemek istiyorum." Genç içeri girip mesajı iletti. Cevap Şule'den gelmedi. Dudu çıktı. Sert bir bakışla Abdullah'a döndü. "Şimdi mi geldin?" dedi. "Onu bir bez parçası gibi kapının önüne attığında neredeydin? Affını mı istiyorsun? O sana muhtaç değil, Allah onun yanındaydı." Abdullah yolun ortasında dizlerinin üzerine çöktü. İnsanlar toplanmaya başladı. Sesi kırık döküktü. "Şule, beni bağışla. Kayboldum, pişmanım. Ne evim kaldı ne yolum. Beni eşin olarak kabul et." O an dükkanın kapısı açıldı. Şule dışarı çıktı. Dimdik durdu. Kadınlar sustu, erkekler kapı önlerinde kaldı, çocuklar kaldırımlarda bekledi. Şule'nin sesi sakindi ama netti. "Bir zamanlar sana eş olmaya razıydım," dedi. "Beni kapının önüne koydun. Şimdi geri dönmek istiyorsun. Ben aşağılandıktan sonra istenen biri olmam." Bir an durdu. "Eğer bağışlanmak istiyorsan bunu Allah'tan iste. Ben seni çoktan affettim ama yüzümün düştüğü yere bir daha dönmem." Arkasına döndü, içeri girdi. Kapıyı kapattı. Sadece Abdullah'ın yüzüne değil, Şule'yi hep gölgede kalacak sanan herkesin yüzüne kapanan bir kapıydı bu. Abdullah başı eğik bir şekilde uzaklaştı. Kimse adını söylemedi, kimse selam vermedi. Sanki hiç yaşamamış gibiydi. Yıllar geçti. Şule yalnızca yaş almadı. İnsanların gözünde de büyüdü. Çarşının hafızasında yer etti. Artık kimse onu yetim diye anmıyordu. Ona ipliğin hanımı diyorlardı. Haksızlığa uğradığında eli tutmayan, sonra emeğiyle başkalarını doyuran kadın olarak biliniyordu. Bir gün eski çarşının ortasında yeni bir dükkan açmaya karar verdi. Büyümek için değil sadece, sessiz bir kutlama yapmak için. Kimseye duyurmadan, büyük sözler etmeden. Kendine, başından geçenlere ve ayakta kalabilmiş olmasına saygı göstermek için. O gün Şule kimseye uzun sözler etmedi. Komşularla vedalaştı, yetim kızlarla, dul kadınlarla, yoksullarla. Bir de ona ya bir duayla ya da susarak destek olan erkeklerle. Her biriyle sessizce helalleşti. Çarşı o gün bambaşkaydı. Fenerler asıldı, çiçekler dağıtıldı. İnsanlar sokaklarda yürüdü, alkışlar yükseldi. Şule beyaz bir elbise giymişti. Kendi elleriyle işlediği, sade ama anlamı ağır bir elbise.
Bu bir gelinlik değildi. Acıdan geçerek ayakta kalmış bir kadının elbisesiydi. Evinden çıktı. Önünde Dudu vardı, arkasında ise bir zamanlar sığınacak yerleri olmayan kızlar. Ellerinde çiçekler, dillerinde iyi dilekler. Pazardan geçti. Aynı pazar. Bir zamanlar tozlu hırkasının içinde, eli tutmaz halde yürüdüğü sokaklar. Bu kez başı dikti. İnsanlar yol açtı. Kadınlar pencerelerden çiçek attı, çocuklar ayaklarının altına yapraklar serpti. Erkekler sessizce başlarını eğdi. Kimse bağırmadı, kimse konuşmadı. Gerek de yoktu. Dar bir sokakta, çarşının girişinde Abdullah'ı gördü. Yorgun halde yürüyordu. Elbiseleri eskiydi, ayakkabıları yıpranmıştı. Eskiden bildikleri adamdan eser yoktu. Şule onu fark etti ama bakmadı. Yanından geçti, yoluna devam etti. Arkasından bakan gençlerden biri dayanamayıp fısıldadı. Bir zamanlar kapıdan kovduğun kadın bugün onuruyla yürüyor. Kutlama bittikten sonra Dudu'ya 30'lu yaşlarında bir adam yaklaştı. Duruşu düzgündü, sesi sakindi. "Onun hikayesini duydum," dedi. "Annem düğün günü kovulduğunu anlatmıştı. Kendisiyle hiç konuşmadım ama yaptıklarıyla tanıdım. Eğer uygun görürse Allah'ın emriyle talip olmak isterim." Dudu içeri girdi. Şule'ye durumu anlattı. Şule başını eğdi. Yüzünde sessiz bir gülümseme vardı. "Eğer bu iş Allah'ın rızasına uygunsa," dedi, "ve gönlün de buna razıysa kabul ederim." Nikah, çarşının meydanında kıyıldı. Sokaklar yine fenerlerle aydınlandı. Şule bu kez yeni bir elbiseyle yürüdü. Yanında iyi huylu bir adam vardı. Kalabalığın arasından geçerken bir zamanlar düştüğü o sokağın yanından geçti. Bir an gözlerini kapadı. Sonra göğe baktı. İçinden sessizce dua etti. "Allah'ım, bana istemeden verdin. Onurumu korudun. O gün herkesin yüz çevirdiği yerde beni ayakta tuttun. Beni senin yolundan ayırma." Halası mı, Şule'nin malı mülkü arttığında defalarca özür dilemek için geldi. Eşi vefat ettiğinde, kızı evlenip gittiğinde kimsesiz kaldı. Kimse ona kapısını açmadı. Ne kızı ne de komşuları ona sahip çıkmadı. En sonunda tıpkı o da Şule gibi korkmuş, kaybolmuş ve yapayalnız hissetti. Böyledir sevgili dostlar. Allah mazlumun ahını yerde bırakmaz. Kimse yaptıkları yanına kar kalır sanmasın. Dünya varsa ahiret de var, cehennem de var. Allah hepimizi merhametli insanlarla karşılaştırsın inşallah. Bir başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.